Evet sevgili kardeşlerim. Şimdi bu datayı biz aldık API'den. Kendi API'miz değil. Hayırseverin biri reklam yapıyor. Başka bir şekilde para kazanıyor sağ olsun. Amma hizmeti veriyor. Biz de oradan datayı aldık. Şimdi burada onu şey yapacağız. Çıkartacağız. Şimdi ben bunu iki seçenekle yapabilirim. Bir tane scroll wheel koyarım. Buradaki data kadar içerisine bastırabilirim. Döndürebilirim. Ama bu hamervahlık. React Native'de flat list diye bir şey var. Bu flat liste bir data veriyorsun. Her birini bir iteme çeviriyor. Her biri için diyor ki bana bir tane render itemi oluştur. Ben içine diyor bunlardan üreteceğim diyor. Gelin bunu yapalım. Şimdi bir tane itemimiz olsun. Product itemimiz olsun. New file dedim. Product item dedim. .js. Geldim. Export Jones. Bunları yazıyoruz artık. Product item eşittir. Bir şey almıyor şu anda. Return. Anlatacağız bu arada. Pardon. View dedim. Aynı zamanda text dedim. Geldim. Text bak import olmadı hatalarım. Şöyle yaptım. React Native'den text. Elle de yazabilirsin. Buraya geldim. Buradaki gelecek olan bir datam var dedim. O da dedim her birinin bir product nesnesi. Tamam mı? Geldim bunun içine. Buna da dedim ki product nokta neydi bizim şeyimiz? Title. Product'ın title'ını bir yazsın dedim. Şimdi bu durumda gelen her product için title yazdıracak. Bir nesne oluşturacak. Her bir oluştur. Yarat demiyorum. Belki insanlar rahatsız olur. Şimdi burada şöyle bir şey var. Önce benim gelen product'ın null olup olmadığını kontrol etmezsem title eğer null gelirse product hata alırım. Onun için de şuraya önceden şöyle yapılıyordu işte. Onu da kullanabilirsiniz. Product VV diyorum. Yani product varsa eğer product'ın title'ını yazdır. Bunun yerine daha kısa yolu artık var. Soru işareti. Product var mı? Varsa title'ını yazdır. Bu kadar basit. Soru işareti nokta. Bunu kaydettim. Products'a döndüm. Şimdi şuradaki teksti siliyorum. Flat list yazıyorum buraya. Flat list. React Native. Gesture handler'dan da kullanabilirsiniz. React Native. Geldim. Şöyle bunu kapattım. Bu bir data istiyor benden. Bu da data dedim. Ha pardon. Şimdi bunu aldım. Datayı da aldım. Set fetched products data. Yani data geldikten sonra bu datayı al. Fetched products'a at ki ben bu sayfanın her yerini kullanabileyim. Öteki türlü sadece bu kısımda kullanırım. Tamam. Attım. Fetched products. Aradaki şeyi unutmayın. Bir daha fonksiyon çalıştırır. Tamam. Bir de render itemi var bunun. Ona da diyorum ki item öyle bir itemdir ki her bir item için git bana şeyi çağır. Product item. Product item benden ne istiyordu? Bir tane product istiyordu. O da ne? Item. Kapattım. Kaydettim. Ben geldi mi gelmedi mi hiçbir şey de görünmüyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Şuna bir renk mi versek ne yapsak? Ya da şuraya product'a ilk geldiğinde bile yazdırayım bakalım. Console.log product. Evet gelmiş. Hepsi var aslında. Tabi. Burada bir index olayı var. Bir daha bir onu rendelede anladığım kadarıyla bir sıkıntı çıkarttı. Şöyle yapalım. Key extractor diye bir şey var. Diyorum buna. E.id. Hepsinin id'si var nihayetinde. Ne yaptı? Gene mi olmadı? İndeksi 19 diyor. Item kategori falan filan. ID'si burada. Title'ı burada. Şöyle yapsam. item.id yapsam. Ulaşamadım. Önemli değil. Sildim bunu. Geldim. Product item demiştim ya. Her biri itemdi. Burada bakıyorum nesneye. Yani bunu siz kendi nesnenize göre şey yapacaksınız. Bir indeks var. Bir de item demiş. Onun altında bunu oluşturmuş. Önemli değil. Item desem. Bir de buraya bir soru işareti koyayım. Bakın geldi. Görebiliyor musunuz? Çok güzel bir şekilde geldi. Tamam. Şimdi flat list bunu oluşturdu. Bu kadar. Nesnem bu kadar benim. Bu kadar var.
Product item diyorum. Gelin bunu özelleştirelim. Adama benzesin şu. Class name diyorum. M2 diyorum. Margin. Her yerden iki margin ver diyorum. Bakın böyle oldu. Bu arada kendinden scroll'u vardır bunun arkadaşlar. Bunun için arama, search ve refresh yapacağız. Acele etmeyin. Ondan sonra gelin bunu biraz daha değiştirelim şeklini. Neleri vardı bizim bu arkadaşın? Şöyle çektim kenara. Price var, description var, kategori var, image var. Şimdi sol tarafı image için ayıralım. Diyelim ki bunun içine şöyle bir paint'te belirtelim. Önce ne yapacağımıza bir karar verelim. Her bir item şöyle bir kutu. Solda bir tane fotoğrafı olsun. Burada bir tane title olsun. Fiyat olsun. Pardon. Kategori olsun. Ve description olsun. İyi mi? İyi. Bence yeterli. Tamam. Bu ne demek? Önce biz bir view oluşturacağız. İçinde row şekline çevireceğiz. Satır. İki tane nesne ekleyeceğiz. Bir tane image, bir tane de view. Ondan sonra içine textleri yazacağız. Yapalım. Flex row diyorum buna. Burada product'ın title'ı değil. Buraya image geleceğini düşünün. Nerede bunun? Image olması lazım. Tabii image. Image galiba. Emin olalım. Şunu çektim. Image. Evet. Şimdilik image'nin adresini yazsın. Geldim. Sonra bir tane daha view oluşturdum. Bunun içine text dedim bir tane. Product, pardon, süslü parantez içinde. Product soru işareti nokta kitle. Sonra ne demiştik? 3 tane şey vardı. Pardon, 4 tane vardı. Birice, kategori, description. Yazdım. Bakalım nasıl bir şeye benzeyecek. Tabi burada imajı şey yaptı. Buna şimdilik şöyle xx diyorum. Heh. Solda imaj var. Sağda şeyler var. İmajı da yapalım hadi. İmaj için diyorum ki, onu da hatırlamak da bir dert. Image diyorum. React Native'den import ediyorum. Şöyle bir şey yaptım. Kapattım. Width diyorum. 100. Height diyorum 100. src. Şöyle girdim içine. URI diyorduk galiba. Neydi bizim? Product. Image olması lazım. Eşittir mi acaba? Olmadı. Burada bir sorun yaşıyorum. src şöyle desem URI. Evet. Şimdi oldu işte. Şimdi burada pardon bunları web'le karıştırdık. Style diyeceğiz buna. Width 100. Hey, aynı şekilde 100. Peki benden bu arkadaş neye kızdı? Bir tane süslü çok. Ona kızdı. Burada tabi buna eşittir değil. 2 nokta üstte koyuyorum, kaydediyorum. Evet. SVC image view'da cannot be custom via the native map to string demiş. Bu hata neymiş? Bu tabii ki de arkadaşın bahsettiği gibi source olacakmış. Tabii ama yükleyemedi herhalde. Bir daha bir render ettirelim. Hatalar alıyoruz. Şunu bir en sona geleyim de sorun neymiş bir görelim. R yapalım. Şu product'ı bu arada siliyorum. Konsola yazdırmasın artık. Üzmesin bizi. Product'a girdim. Evet. İmajlarım geldi. Çok güzel. Biraz geç geldi ama geldi. Şunu kaydettim. Konsola yazdırıp beni kastırmasın. Şu an yani yüzüm, dudak hareketlerimle sesimin ayrı olduğunu eminim. Biraz daha hemen düzeltelim şurayı. Border 2 diyelim. Çok güzel.
Sonrasında şu view'un da bir şey verelim, buna gerek yok. Verelim. Margin left 2 diyelim. Buradan ikilesin. Şu şeyi düzeltelim. Ona da items center dersem resimler ortalansın. Ondan sonra başka ne diyelim? Çok güzel. Şu price text diyelim. Red 600 diyelim. Biraz böyle yazsın. Hatta font bold desem bozuk olur mu? Gayet de güzel. Kategorisi kalın yazsın. Pardon. Font bold diyelim. Aynen öyle. Şimdi burada text dediğimiz, şimdi şöyle bir şey. 2 satırlık yapalım bunu. Neydi bunun da şeyi? Lines. Number of lines. Number of lines 2 diyelim title'a. Çalışmadı. Onu oraya kilitlemem lazım benim. Onda width diyelim. Style'da class name ve 100 de diyelim. Hatta 90 diyelim. Ondan sonra bunu içeri almam lazım. Onu da nasıl yaparım? Burada text'te biz number of lines vermedik işte. Number of lines bir satır olsun bu açıklama. Ellipsize modeyi tile yapalım. Ondan sonra buraya gelip flex 1 diye desem nasıl olur? View'ın içine. Onun bir üst view. Evet, şimdi oldu. Şu number of lines 1 demek bir satır olacak. Bulunduğu yer %90 demiştim. Mesela bunu %100 yaparsam sonuna kadar gider. Sonunda artık yetmezse 3 nokta yapar. Ellipse size model. Kuyruk. Ben mesela bunu 2 satır yapayım. Yetsin bize. Tamam, bakın. Geldi, devam etti buradan. Sonra şu arkadaşlar düzeldi mi? Evet, bunlar da düzeldi. Bunlara line vermedim. Ya şunu da vermesem buna da aslında. Bu da mesela kaç? Üst sayfada olsa, işte üst satırda olsa başta yazacak. Bu bize buradan kurtaran flex 1 oldu şu arkadaş. View'daki. Bakın bunların hepsini yaptı. Ben bunu view'u, en dıştaki sarmalayan view'u touchable opacity yapmak istiyorum. React Native'den çektim. Şuradan kestim bunu. En dışı geldim. Yapıştırdım. Olmadı. Ne diyor? Text komponentin içinde olacak diyor. Tabi burada bir şunu şuradan almam lazım. Yanlış yazdım. Aceleden. Products dedim. Bakın her biri geldi. Bastığımda böyle oldu. Şimdi açılışta bir gecikme var. Onu da hemen halledelim hızlıca. Product item'in içine girdim. Pardon, buraya değil. Products'ın içine girdim. Şuraya dedim ki const loading, pardon, use state kullanacağız. Loading, set loading diyeceğim. Use state diyeceğim. Buna da true diyeceğim. Yani ilk başta loading true olarak başlayacak. Şimdi burada fetch products. Bunun da başına yazıyorum. Daha sonra çağırmamız için. Set loading diyorum. True. Şurada iş bittikten sonra da set loading false diyorum. Artık load yapmana gerek yok. Şu return'dan önce şunu yazıyorum. If loading true ise demek bu. Return, önceden şeyler var. Return render vardı. Bu aslında direkt render olmuş oluyor. Activity indicator diye bir şey var. Bunu geliştirebilirsiniz tabii. Şeyler de var. Başka şeyler de. Bunu bastığımda diyecek ki loading olduğu sürece activity indicator, yani loading bileşeni bittikten sonra kardeşim demek ki loading değil, gel diyecek, flat listi çalıştır. Çalışın. Bakın orada çok hızlı geçti. Siz göreceksiniz. İlk başta bir loading işlemi oluyor. Dönüyor orada. Ondan sonra bu gelmeye başlıyor. Şimdi bunları da buton yaptık. Bir sonraki derste bunları detaylandıracağız. Her birine bastığımızda ilgili ürünün detayına gidecek. Bakacak neler yapabiliriz. Update yapabiliriz. Silebiliriz gibi şeyler olacak. Şimdilik burada bırakalım. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.